Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir Rumeli yemeği hazırlayacağız. Etli büryan. Kısa malzeme listemize önce göz atalım, sonra yapımına geçelim. Yarım kilo kuşbaşı et, 3 su bardağı pirinç, 3 adet kuru soğan, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 su bardağı rendelenmiş domates, 3 çorba kaşığı sıvı yağ, 3 su bardağı su, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve karabiber. Yemeğimiz bir Rumeli yemeği dedik. Bununla birlikte bir de büryan kebabı var ki bu da Siirt yöresine ait nefis bir kebap. Bunu belirttikten sonra etli büryan pilavının tarifine geçelim. 3 su bardağı pirincimiz var. Bunu bol miktarda ılık suya bırakacağız. Bir miktarda tuz ilave ettikten sonra en az yarım saat bu suda bekleteceğiz. Pirinç tuzlu suda beklerken biz de etli malzememizin hazırlığına geçelim. 3 çorba kaşığı sıvı yağ tencereye aktarıyoruz. Biraz ısınmasını bekleyelim. Çünkü eti kızgın tencereye atmamız gerekiyor. İçindeki suyunu muhafaza etmesi için. Sanıyorum ısındı. Kuşbaşı etimizi ilave ediyoruz. Ve üzeri kabuk bağlayana kadar kavuracağız. Eti yaklaşık 15 dakika kadar kavurduktan sonra ince doğradığımız kuru soğanı ilave ediyoruz. Ve soğanlar şeklini kaybedene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Pilavlar kitabımızda belirttiğimiz gibi başarılı bir pilav yapmanın altın kuralı suyunu iyi ayarlayabilmek. Bu yüzden pirinci ölçtüğümüz bardağa domatesi rendeledik. 1 su bardağı domates ve kavrulan soğanlı etimizin üzerine ilave ediyoruz. Ve salçamsı bir kıvam alana kadar kısa süre pişireceğiz. Evet, domatesle arzu ettiğimiz kıvama geldikten sonra yine aynı bardakla 3 su bardağı sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Neden sıcak su ilave ediyoruz? Çünkü soğuk su ilave edersek etler sertleşir. Bir miktar tuzu da ilave edebiliriz bu aşamada. Etler yumuşayana kadar kapalı kapakta pişiriyoruz. Evet, etimiz pişmek üzere. Biz bu arada 2 çorba kaşığı tereyağımızı tenceremize aktaralım. Aslında biliyorsunuz fazla katı yağ kullanma taraftarı değilim ama bu yöresel bir tarif olduğu için lezzetten taviz vermeden tereyağı kullanıyoruz. 3 su bardağı suda bekletip daha sonra da nişastası gidene kadar akan bol suda yıkadığımız pirinci ilave ediyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar kavuruyoruz. Pirinç taneleri şeffaflaşıyor bu süre içinde ve tane tane olmasını sağlıyor bu kavurma işlemi. Büryan pilavının yapımına devam ederken şu ana kadar yaptığımız işlemleri kısaca anlatalım isterseniz.
Önce pirinci ıslattık ve daha sonra bol suda yıkadık, nişastası gidene kadar. Diğer tarafta eti 3 çorba kaşığı sıvı yağda kavurduktan sonra 3 adet ince doğradığımız soğanı ilave ettik. Soğan şeffaflaşana kadar kavurduk ve 1 su bardağı rende domates ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettik. Onu da kısa süre pişirdikten sonra 3 su bardağı ılık su ekledik ve etler yumuşayana kadar pişirdik. Daha sonra 3 su bardağı pirincimizi, daha önce hazırladığımız, yıkadığımız pirincimizi 2 çorba kaşığı tereyağında yaklaşık 5 dakika kavurduk. Şimdi kavurduğumuz pirinci uygun büyüklükte bir borcama ya da farklı bir fırın kabına yerleştireceğiz. Pirincin üzerine pişirdiğimiz eti suyuyla birlikte, çünkü biliyorsunuz domatesi de suyu da ölçülü, suyuyla birlikte yerleştiriyoruz. Evet, pirinçleri sıyırmadan etli karışımımızı suyuyla birlikte ilave ettik. Son işlem olarak alüminyum folyoyla ya da yağlı kağıtla ya da kabınızın kapağıyla kapatıyorsunuz ve 190 derece önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz. Çürüyen pilavı fırından çıktı. Folyoyu alıyoruz. Üzerine bir miktar karabiber çekiyoruz. Taze karabiber kokusu üzerinde kalması üzerine. Bir yarım saat daha bekletip karıştırarak servise sunuyoruz. Bu bölümde birlikte lezzetli bir pilav hazırladık. Etli büryan. Biliyorsunuz yöresel lezzetler aynı zamanda geleneksel lezzetlerdir. Yüzyıllar boyu bugüne kadar geldiği için lezzetleri tartışılmaz. Denerseniz beğeneceğinizden eminim. Şimdiden afiyet olsun.